150 bin liralık Hot Wheels incelemeye devam ediyoruz. Bir önceki videoyu tadında bitirmek istedim. Çok uzun olmasın. Siz böyle yemek yerken bir şeyler yaparken hemen arkada oynasın. Hani tadı kaçsın istemedim. O yüzden iki parçaya bölmüştüm. Bu bölümde de harika modeller var. Şu da onlardan bir tanesi, bilen biliyordur belki. İlk bölümü de izlemediyseniz şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Evet. Nerede kalmıştık? Şuradan bir Mercedes alayım. Bunu ben zaten ilk çıktığında incelemiştim. Daha ilk satışa çıktığında elime ulaşmıştı, hemen incelemiştim. O yüzden bunu hızlı geçeceğim. Sadece şöyle göstereyim. Çok güzel, klas bir model. Bayağı premium. Bunu da incelemesini kanalda bulabilirsiniz detaylı olarak. O yüzden bunu hemen kenara kaldırıyorum. Şu arkada bir Lamborghini var. Gözüm onda. Bunu koydum kenara. Lamborghini Countach LP500S. Yani yarısını İngilizce, yarısını Türkçe okuyorum. Nasıl ama? Evet. Yine burada bir şeyler yazıyor. Present Special'ı bilmem ne. Yani burayı durdurup okuyabilirsiniz. Beyaz olduğunu görüyoruz. Mor da camı varmış. Hemen bakalım. Evet. Camı mor değil. Camı mor değil ama bu kar desenleri kutudaki falan çok güzel. Bu sefer de yeşil. Redline Club. Hepsinde kırmızıydı. Lamborghini Countach LP500S. Şurada da güzel bir Lamborghini logomuz var. Yine Lamborghini lisanslı olduğunu. Ya bütün arabaların lisanslarını vermişler işte. O yüzden gösteriyorum. Şuradaki kar deseni de varmış bak. Happy Holidays yazıyor. Aa, şu an gördüm. Çok güzel. Beyazı daha çok beğendim. Yani bu beyaz kutuyu daha çok beğendim. Beyaz iyidir arkadaşlar. Beyaz iyidir. Temizliği, saflığı temsil eder. Beyaz iyidir. Öf, çok güzel model ya. Çok güzelsin be. Vallahi çok güzel. Yani jant birçok premium araçta da var. Jantları es geçiyorum. Boya kalitesi olarak fena değil. Yine güzel ama bir tek şuradaki boyayı beğenmedim. Yani buradaki o güzel boyayı şu arka tarafa yapamamışlar. İçinin rengi mükemmel. Kapıları da açılıyor galiba. Koltukta bir şey detayı var. Bakacağız. Ön tarafta sinyal detayı. Güzel bir Lamborghini logosu var. Şurada cam boyamışlar. Cam değil. Yine burada far detaylarını vesaire koymuşlar. Silecek detaylarını koymuşlar. Arka tarafta stop detayları, Lamborghini, bütün kontak, bütün hepsini koymuşlar. Şimdi neresi açılıyor bunun? Şöyle beyaz iç detayı var. Çok güzel. İçi beyaz. Camlardan dolayı krem gözüküyormuş. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şu diğer kapısını da açalım. Şöyle nazikçe. Şu iç detayı yok kapının ama evet, emniyet kemeri detayı falan var. Çok güzel. Şu direksiyon detayına bakalım. Hepsini beyaz yapmışlar. Hepsi vites detayı vesaire. Hepsini bayağı beyaz yapmışlar. Evet, şimdi yavaşça kapatalım. Genel anlamda beğendim. Tabi bu modelin de diğer markalar yapıyor da ben şu an Hot Wheels bazında bakıyorum. Kutu tasarımını falan beğendim. Yani şu camın farklı renkte olup içini farklı renk göstermesi de bence güzel bir detay olmuş. Yani güzel. Ben beğendim. Yine bu tarz Lamborghini sevenler için bir tane böyle dursun ya. Diğer videoda da söyledim. Bu tarzlar bir tane durabilir elinizde. Fena değil. Okey bir model. Şu öndeki Datsun'u bakalım. Gulf desenli Datsun 510. Şöyle Datsun 510. Bunun yazısı var mı? Bu da var. 1977 Datsun 510 Bluebird bilmem ne. Hacı Murat'a benziyor zaten. Serçe 124'de hepsine benziyor. Jant tasarımı fena değil. Yan tarafta güzel birkaç sticker var. İçerisinde yine roll barları var. Bu yarış demirleri. Gulf desen kaputta da var. Turuncu yarış çizgilerini koymuşlar. Aynısı, yani aynı detaylar, yine far detayları vesaire mevcut. Arka tarafta yine plaka ve stop detayları var. Datsun Gulf 510 olarak yapmışlar. Şunun kaputunu da açalım. Şöyle gösterelim. Motor detayları da gayet güzel. Başarılı. Yani Pop Race'te falan zaten görmeye alıştık ama hani Hot Wheels'ta görünce de açıkçası mutlu olmuyor değilim. Ama böyle sadece özel serilerde olması da birazcık canım sıkmıyor değil. Yani çok ekstra bir şey yok herhalde. Şu araçlar arasında şu ana kadarki en normal gördüğüm. Diğer Datsun da bu kadar hani değildim ama sadece onun rengi güzeldi. Ya bu da fena bir model değil. İlgilisi, seveni zaten koleksiyona eklemiştir diye düşünüyorum. Ya benim gözümde şimdi bu bir değeri olur, evet, ama ben örnek veriyorum, bu aracın çok ekstra bir ücret, ya bir şey ödeyemem buna ya. Anca böyle Gulf desenli bütün arabaları alacağım, eksik kalacak da öyle alacağım falan gibi. Ya bir fahiş fiyat ödemek istemem açıkçası. Bazen de böyle olmak lazım. Evet, bu bölümde çok Porsche'umuz var. Yine bir Gulf desenli Porsche 959. Yine Redline Club. Yine aynı kutu, az öncekiyle aynı desen, hiçbir değişiklik yok. Sadece aracımız Porsche ve jantları direkt dikkat çekiyor yani. Jantlar artı 5 puanı aldı. Hızlıca altından başlayalım. 959 1986 2022 Hot Wheels. Şurada bir egzoz detayını görüyoruz. Düz tasarım tekerlekleri koymuşlar. Jantları güzel. Renk güzel. Krom renk. En azından arabaya renk katmış. 59 numara. Yan ayna detayımız var. Şöyle gösteriyorum. Kapı kolu detayımız var. İçindeki koltuklarımız turuncu. Siyah filmli camlarımız var. Onun dışında ön tarafta Porsche logosunu koymuşlar. Far detayını koymuşlar. Arka tarafta yine şu ikonik stop üstündeki Porsche yazımızı, Gulf 959 plakasını koymuşlar. Egzoz çıkışlarını şu alttaki plastikle
beraber yapmışlar. Sinyal detayları falan var. Şurada motorun üstündeki boşlukları görüyoruz ve motorumuzu açıyoruz. Gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Beğendim. Okey. Yani Gulf desen değil de bunun farklı bir varyasyonunu isterim. Yani bu değil, bunun kırmızısı falan bordosu var. O tarz bir şeyini isterim. Onun dışında gayet güzel model. Benim için sadece jantları iyi. Gulf desenli olması da okey. Ama yani öyle über bir model olduğunu düşünmüyorum ama yine de güzel. Yani Porsche sevenler zaten bunu kaçırmamıştır. Bu da okey bir model. Yani sondan ikinci bunu koydum. Porsche güzel ama ya bir albenisi olmadı. Bu özel seri gibi bir albenisi olmadı. Bakalım sıradaki modele geçelim. Şu küçük beyaz kutuları bitirelim. Şurada bir McLaren F1 var. Onu çıkartalım. Turuncu bir McLaren F1. Bunun da yazısını göstereyim. There are fast cars and there are speed machines. Bunlar hızlı arabalar ve hız makineleri. 1992 bilmem ne. Açıkçası bu turuncu, yani bu ton M5'te daha güzeldi. Bunda değil de M3'te, özür dilerim. M3'tü değil mi? Aynen M3'tü. Ya onda daha güzeldi. Bu tonu çok beğenmedim ama yine de krom renk bu modellere yakışıyor açıkçası. Şöyle göstereyim. Güzel bir krom. Baya güzel bir krom. Şöyle nasıl parlıyor ama. Ama bakın şöyle boya kalitesi, şurada bak portakallaşma var böyle. Her yerinde güzel değil açıkçası. Yani şu önüne de bakalım. Şu portakallaşma dedikleri bir şey var. Yani çok iyi değil. Ön far detayları güzel. Sinyal detaylarını koymuşlar. Başarılı. Yan tarafta falan şurada bir sinyal detayı var. Jantlar ortalama. Okey. Spor arabası jantı. Stop detayları daha güzel arkadaki. Şurada McLaren falan. Egzoz çıkışları vesaire hepsi var. Şu üst tarafta boşlukları da yapmışlar. Güzel. Bunun da kapısı açılıyor galiba. Evet, şöyle üstte kanat gibi açılıyor. Direksiyon detayı, vites detayı vesaire yapmışlar. Koltukların ortası turuncu renkte. Güzel. Fena değil. Yani öyle çok ekstra bir detayı yine yok. Başka da bir yere açılmıyor zaten. Rengi de çok beğenmedim. Yani Gulf Porsche, Gulf Datsun, Porsche'u bir üste alıyorum. Sondan bir öncesine bunu koydum. Yani fena değil işte. Güzel. Sevenine güzel. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Evet, 91 BMW M3. Biz yine bildiğimiz yoldan devam edelim. Kırmızı renk mi? Kırmızı rengi galiba bu. 91 BMW M3. Öf. Özür, diğeri M5'ti, bu M3. Yine krom, güzel bir kırmızı tonda. İşte ya böyle renkler lazım. Ya az önceki McLaren rengi çok iyi değildi. Ama mesela M5'in rengi çok iyiydi. Tam böyle sevebileceğim ayarda bir renkti. Bunun rengi de fazlasıyla güzel. Baya güzel hatta. Şöyle bir yansımayı göstereyim size. Üff. Çok iyi. Jant tasarımı gayet güzel olmuş. Renk de uymuş. Çok güzel bir renk değil ama uymuş. Fena değil yani. Şöyle şurada bir yan ayna detayımız var. Aynanın içi de gri renk. Şöyle göstereyim. Arka tarafta M3 var. M3 plakamız var. Stop detayı, M logosu, BMW logosu. Şurada egzoz detayımız var. Ön tarafta da yine M logosu. Stop diyorum. Far detayları, sinyal, Amerikan parklar, sis farları, ızgara, bıyığımız var. Gayet güzel. Ama bence bu renkte Mini GT Kaido House'un M3'ü çok daha güzel bence. Onun dışında genel spoiler detayı falan var. İçinin detayı var. Kapıları açılmıyor. Kapıları mı açılıyor anlayamadım. Direksiyon, iç detay, göğüs. Yani koltuğun renginde farklı yapabilirdiniz ya. Hatta içini beyaz yapsaydınız da bari dikkat çekseydi. İlla böyle dümdüz siyah yapmak zorunda değilsiniz. Yani böyle fena değil bir model. Ben hala turuncusundayım. Bu renkte de Kaido House'tayım ama yine de güzel. BMW severler kesinlikle kaçırmamıştır. Eminim kaçırmamıştır. Genel anlamda güzel bir model. Fena değil, okey ya. Evet, ben şuradaki Magnus Walker'la devam etmek istiyorum. Bu daha önce de benim elime geçmişti. İnceleyememiştim. Urban Outlaw. Magnus Walker. Porsche 964. Güzel bir model. Gri renk olması lazım. Şöyle göstereyim. Bu da 9451'de 10.000'de 9451. Magnus Walker'ın. Bu da Rauf Belt gibi, RVB gibi bir adam. Şuraya da koymuşlar onu. Bıyıklı sakallı bir abimiz. Bunun rengi güzel bir model bence. Ya modelin rengi güzel bence. Öyle konuşamadım ama siz anladınız. Önce dayıyı göstermek istiyorum. Bu Magnus Walker abimiz. Şöyle biraz daha yakından göstereyim mi? Bu Magnus Walker abimiz mavi gözlü. Bu da böyle Rauf Belt gibi arabalar yapıyor. Şurada zaten kendi logosunu koymuş. Aşağıda 1552. Güzel bir tonda yazılmış. İçinde gunmetal. Bu araba komple gunmetal. Hiç şey yok. Şurada üst tarafta yine güzel. Şu logo neymiş ya? Şurada bir logomuz var. Anlayamadım ne olduğunu. Arka tarafta yine plakamız Outlaw plakası. California. Güzel stoplar. Başarılı stoplar. Farklı. Jant tasarımı fena değil. Yine yan tarafta aynı. Yan ayna detayımız var. Ön tarafta ise Porsche logosu. Amerikan stoplarımız ve şurada da far detayımız var. Bu aracın da bagajın açılması lazım. Evet. Bunun da bagajı açılıyor. Bagajın içindekilerin detayı da güzel. Renk olarak güzel. Ya bagaj değil gerçi. Burası motoru artık aracın da. Motor detayları da güzel. Ama bir arada kırmızı falan koyabilirdi. Yanlışım yoksa iç detaylar da kırmızı bu arada. Baya güzel. İşte bunu istiyorum. Yani içerisi belli olsun. Şöyle göstereyim. Üstten falan hep belli oluyor. Bu
başarılı. Yani yanlışım yoksa bu model birazcık nadir seviyede. Azıcık pahalı diye biliyorum. Değer mi değmez mi tartışılır ama limitli model. Eski model. Yani ne kadar eski bakalım mı? Ben size söyleyeyim. Kutuya bakalım. 2018. Ya 8 senelik 8 sene öncesinin modeli. 10.000 limitli. Porsche tutulacak bir model. Değer mi değmez mi sizlere bırakıyorum ama bence güzel yani. Başarılı. Bilmiyorum. Size bırakıyorum. Bütçe, durum, istek, koleksiyon durumu hepsinin etkileyeceği bir durum açıkçası ama bence model olarak, renk olarak güzel. Ama böyle bir sergi boş. Yani böyle bir insan ve sadece bir şey koyması azıcık boş geldi. Ama onun dışında güzel. Porsche severiz. 1994 Rio'nun NSX ile devam ediyoruz. Bu da Redline Club modeli Honda NSX. Bu da 2022 2 sene öncesinin modeli. Evet, şarja taktım. Önce şöyle bir inceleyelim. Yan ayna detaylarımız var. Arka tarafta stop detayları cam. 7 LFU 720. Ne demek ki acaba? Bu ne demek bu? Arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Egzoz detaylarımız var. Advanced sticker'ı Suzuka Circuit. Suzuka yazıyor. Oha. Evet. Suzuka. Galiba Suzuka. Evet, şimdi şarjda ışıkları yanıp sönüyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu bir modu. Şöyle diğer modu. Bu sürekli yanıyor sanırım. Bunda da tepe lambası yanıyor. Kapandı. Rio'nun R'si International Racing Courses Suzuka Circuit falan filan demiş. Üst tarafta mavi ışıklar var. Şimdi şöyle bir onları yakayım. Şöyle polis arabası gibi yanıyor. Bunlar yanarken ön taraftaki farlarımız yanıyor. Arka taraftaki de stoplarımız yanıyor. Bunu da şöyle göstereyim. Şu tarafa çevireyim. Burada gözüksün. Şöyle. Sonra şu bagaja basıyorsunuz. Onlar söndü. Ne oluyor şu an? Sürekli yanıyor. Tamam. Şimdi sürekli yanıyor. Sonra bir daha basıyorsunuz. Şimdi söndü mü? Komple mi söndü? Bu sefer de ön yanıp sönüyor. Ön yanıp sönüyor. Arka o sürede yanmıyor. Bir daha basıyorsunuz. Hepsi yandı. Bir daha basayım. Üst taraf yandı. Evet, bu da böyle özel bir modeldi. Şurada şarj yeri falan var. Micro USB ile şarj ediyorsunuz. 2022 NSX. Yani özellikle bir Hot Wheels. Kutusu falan yuvarlak böyle onun. Şöyle göstereyim. Yuvarlak kutuda geliyor. Yani size kalmış. Evet, şöyle bir kutusu var. Yuvarlak. Arkada pist var. Altında bir şeyler yazıyor. Arkada yine hikayesini yazmışlar. When it comes to starter racers falan filan listeye girerdi. Yakışıklı Japondur herhalde yani. Abimiz Ryu Asada. Five-Sco. Şöyle bir yazısı var. Şunu da olmadı okursunuz. Yani güzel bir fena model değil. Fiyatına göre değerlendiririm açıkçası. Almak istediğimde. Bilmiyorum şu an fiyatlarını da. Yani okey, bilmiyorum. Yani çok öyle amşam etkilenmedim açıkçası. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Zurna'nın Zort dediği yere. Bu modeli bence tahmin etmişsinizdir ne olduğunu. Yani sanırım piyasadaki en nadir Hot Wheels'lardan bir tanesi. RBB Porsche 930. Hem de bu kondisyonda kutusu falan gayet temiz, tertemiz. Şöyle arkada bir kuru kafamız var. Hemen yılına da bakalım. 2019'muş. Güncel fiyatlarına bence bir yerlerden bakabilirsiniz. Kaça satılıyor, ediliyor. Yani şu anda çok bilmiyorum ama bayağı bir yüksek olduğunu biliyorum. En azından bir Hot Wheels için diyebilirim. Şöyle açalım, inceleyelim. Ne var ne yok. Sonra kutusunu açmıyorsun, yapmıyorsun diyorsunuz. Hazır gelmişken açalım. Special Edition Hot Wheels Collector RB Porsche 930. Şurada da Rafwell Begriff. Evet, kutudan çıkardık. Yani Magnus Walker daha çok benziyordu. Bu abimiz hiç benzemiyor. İki tane böyle yalandan kaş göz yapmışlar. Bakın bayağı kötü. Yani jant tasarımı güzel. Aracın rengi arkadaşlar gece moru gibi bir şey diyebilirim. Yani şöyle göstereyim. Mor ve siyah gidip geliyor. Bayıldım renge. Camda kocaman bir Rafwell klasik imzası. Ön tarafta çeki demiri, Amerikan parklar, far detayları, Porsche logomuz. Yan tarafta yan aynası detayı tabii ki var. Yani bırakın da koysunlar şu modele de. Buna da koymayacaklar zaten, hiç arabaya koymasınlar. Yanda Rafwell yazısı. Jant tasarımı fena değil ama güzel. Arka tarafta harika kocaman bir spoiler. Alt tarafta 3 tane büyük egzoz, şöyle göstereyim. İkonik. Arka tampon yok bu arada. Onun yerine hani bu çıkıntılar, egzoz çıkıntıları var. Şöyle stop detayı. Şurada what the world is now is enough. Enough needs now is enough. Öyle bir şey yazıyor. Yine bunun da bagajı açılıyor. Şöyle göstereyim. Altın sarısı bir motor. Bagaj değil artık. Kaputu açılıyor. Hep bunu yanlış söylüyorum. Bir detayımız var. Onun dışında kapılarının da açılıyor olması lazım. Onları da şimdi açayım 2 saniye. Evet, kapılarını da açtık. Şöyle iç detaylarına bakalım. Gösterge detayları var. Direksiyon detayı, vites detayı, şuradaki roll bar detayı. Öbür taraftan bir şey görebiliyor muyuz? Evet, vites detayı vesaire hepsini yapmışlar. Yani bir de bagajı da açılıyor. Şimdi şöyle uzaktan bakınca nasıl gözüküyor gösteririz. Onun dışında çok ekstra bir içerisinde detay yok. Yani şöyle bir model. Gece moru, gece mavi, yani gece siyah artık neyse. Yansıma, renk falan güzel. Yani
Neden bu kadar çok değerli? Sanırım en çok aranan, istenen modellerden bir tanesiydi ve yani zaten sınırlı üretim. Şu anda da eski olduğu için sanırım bu yüzden fiyatı çok çok yüksek. Şu açtıklarımız arasında favorim olabilir mi? Olabilir ama bence ona gelene kadar daha M5 falan var. Ben onu daha çok beğenmiştim. Bilmiyorum. Yani bu da böyle bir inceleme oldu arkadaşlar. Ya bu neden bu kadar değerli? Yorumlara bekliyorum. Sizce yani ya da değerini hak ediyor mu? Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizin favori aracınız hangisi oldu? Aşağıda yorumlara bekliyorum. Ve hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.